Dünya Yönetmek serisinin ikinci videosu bir ülkede ekonomik kriz yaratmak. Çünkü dünya yönetmek istiyorsanız herkesin mutlu olması bir işinize yaramaz. Yani herkes kendi ülkesinde aşırı refah içerisindeyse bu dünya yönetmenize yardımcı olur mu? Olmaz. Bazı ülkelerde kriz çıkacak ki kurtarmaya gidesin. Süperman hemen yetişir. Şimdi Bretton Woods anlaşması var 1944. Aslında toplantı, konferans gibi bir şey. Burada iki büyük yapılanma kuruldu. Bir Dünya Bankası, ikincisi IMF. Kuran kim? Tabii ki bunun içerisinde Rockefeller'lar var, Morgan sülalesi var, Rothschild var ama bu Rothschild'lar falan daha sonra anlatacağım size. Ailelere şimdi girmeyeceğim komplo teorilerine. Geçen gün size Instagram'da bir soru sormuştum. Bir ülke iflas ederse sonra ne olur merak ediyor musunuz diye. Şimdi ilk önce ona cevap verelim. Zaten bu videonun içeriği de bir ülke nasıl batırılır ki bununla ilgili ayrıca video çekmiştik ama Türkiye için de konuşmuştuk. Bu sefer dünyadan 3 örnekle göreceğiz. Venezuela, Arjantin, Yunanistan. Batırıldıktan sonra öylesine yalandan nasıl kurtarılır, sonra nasıl kölen yapılır? Yani bir ülke iflas ettikten sonra ne olur? Neden? Çünkü Türkiye diyor ki önümüzde bir kriz var diyor. Bu krizden çıkabilmemiz nasıl mümkün olur? Sonrasında yaşayacağımız sıkıntılar nedir? Gelin görelim. İlk öncelikle bir şirket gibi değil, devletin iflas etmesi, herhangi bir devletin, birazdan örneklerini göreceğiz, biraz farklı. Bir devlet iflas ettiği zaman ilk önce memurların maaşını ödeyemez. Yani bir şirket battı mı ne oluyor? Elemanların maaşını ödeyemiyor. Devlet de memurların maaşını ödeyemez. Ama devletin bununla bitmiyor. Bir de dış borçları var. Yabancı ülkelere, iç borçları var piyasaya. Hadi piyasayı boş ver. Piyasa vatan millet Sakarya bir şekilde dayanır. Ama dış ülkeler dayanmaz. Dış ülkeler senin iflas etmeni bekler. Zaten amaç da senin ekonomik olarak batmandır. Bat ki kurtarmaya gelsin. Kurtarmaya kim geliyor biliyor musunuz? Daha girişte size anlattığım dünyanın en büyük 7-8 ailesinin kurduğu, ki o aileleri tek tek anlatacağım size 3. ya da 4. videoda. Bu ailelerin kurduğu IMF yani International Money Fund yani Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası. İşte CFR Dış İlişkiler Konseyi'ni anlatacağım size ayrıca. Trilateral'i anlatacağım ama bunlar ayrı. Dünyanın en büyük örgütleri. Peki IMF'yi öğreneceğinizi varsayayım. IMF ne yapıyor? Yani Türkiye'nin geçmişinde göreceksiniz. Size Türkiye'nin ekonomik krizlerini de anlatacağım bu arada. Bütün krizleri tek tek göreceğiz. O krizlerde göreceksiniz. Özellikle Tansu Çiller dönemini birazdan size kısaca göstereceğim. IMF kurtarıcı olarak hemen yetişiyor. Niye? Sebebi sana tasma takabilmek. Türkiye için bunu söylemiyorum. Köpek değiliz çok şükür tasma taksın ama herhangi bir devleti diz çöktürmek o kadar önemli ki yönetimini ele alasın. Peki bir ülke battığında ne olur'a devam edelim. Her şeyden önce bir ülke seni borçlarından kurtarmak ister. Falanca ülke, kardeş ülke yardım eder. Ona izin vermezler. IMF gelir. IMF geldiği zaman sana kredi getirir. 30 milyar dolar, 25 milyar dolar, milyar dolar. Bu krediyi sana öyle hop diye vermez. Bir kere iyi günündeyken nasıl ki falanca bankaya gittin mi kredinin faizi düşüktür. Ama kötü gününde git sana ihtiyacın olduğunda daha çok faiz uygular. IMF de faizi yükseltir. Ama sadece para verip faizini almakla yetinmez. Der ki ben sana der bir süre yardım edeyim. Hani ben senin abin olayım. Senin aklın sana yetmez der. Zaten yetseydi bu hale gelmezdin. Sana yabancı yatırımcı lazım. Halbuki zaten bundan 2 yıl önce yabancı yatırımcıları o çekmiştir iplerini tutup senin ülkenden. Şimdi ilginç bir şey görüyorum. Merrill Lynch diye bir şirket var. Bu şirket bir diyor ki IMF'ye ihtiyacınız yok. Sonra hop değiştiriyor. Türkiye IMF ile anlaşmalı diyor. Tavsiyede bulunuyor. Merrill Lynch sonra ne oluyorsa bundan bir ay önce birden Türkiye'de ekonominin ve borsanın çökmesini hızlandıran bir operasyona başlıyor. Hemen ardından ilginç bir şey Credit Suisse ve Citi de katılıyor. Citi de arkasından katılıyor. Ve ilginç sadece tesadüf Credit Suisse ve Citi Rockefeller hazine servislerinin başında olan kişi, kurucusu Barbara Rockefeller'ın ilginç bir şekilde risk yönetimi de yaptığı Citibank, Amerikan Bank ve ilişkili olduğu Credit Suisse var. Yani Rockefeller'lar nedense bu Merrill Lynch'le birlikte Türkiye'de bir satış başlatıyor. Tesadüf. Senden para çıktı mı? Battın mı? Tekrar yabancı yatırımcının aslında IMF'nin sana para getirmesi için ne yapman lazım? IMF'nin sözünü dinlemen lazım. IMF sana parayı al harca diye vermez. Şöyle verir.
Der ki ben sana bir 25 milyar dolar vereceğim ama bunu 3, 5, 7 diye parçalı halde vereyim. Ve verdiğim parayı da benim bankam üzerinden harca ve benim ülkelerimden al ne alacaksan. İthal bir şeyler al. Fabrika mı kuracaksın? Ben sana yardımcı olurum. Sen acele etme. Parayı sen harcayamazsın. Ama sırf bu değil. Der ki ya şu asgari ücretleri bir düşürsene. Bak harcamalar çok fazla. İşten birilerini çıkar bir an önce. Çıkar işten ki masrafın azalsın. IMF sana ne yaptırım uygularsa ülkenin içinde karışıklık olsun diye yaptırır. Bunu unutma. Ülkedeki huzur ve refah azalır. Abartıyor muyum? Birazdan Venezuela'da, Arjantin'de görürüz bakalım. Çünkü şeyi sevenler var. Hocam siz de işte komplo teorisi için mi? Değil. Bunların hepsi tek tek gösterilecek. IMF başka ne yaptırır? Ya şu fabrikaları falan satsana. Sen niye çelik üretiyorsun? Sen niye enerji üretiyorsun? Birazdan göreceksiniz. Tansu Çiller'in konuşmasını birebir getireceğim ekrana size. 5 Nisan 1994'de ekranda göreceksiniz. IMF der ki ya şu inşaatları falan bir durdur da inşaat yapacaksan ben hallederim. Sen çelik artık üretme. Petrolü benden hazır alırsın. Şunları hiç üretme. Fabrikaları kapat ya. Araba üretip ne yapacaksın sen? Ben hallederim sana o işi. Kemeri sık. IMF çok akıllıdır. İlk önce halkın hoşuna gidecek, çeşitli popülist, böyle milletin hoşuna gidecek şeyler yaptırır. Ondan sonra da o parayı senden çıkartır. Ve krizden para kazanır. Almanya Yunanistan'ı krizden niye çıkardı? Avrupa Birliği dediğimiz şey aslında Almanya biliyorsunuz. Babası Almanya, eşi, annesi Fransa. Almanya Yunanistan'ı ekonomik krizden çıkarıp üstüne para kazandı. Göreceğiz. Gelelim meselemize. Bugüne kadarki ekonomik krizlerin %90-95'inde IMF başrolde. Bazılarında ülkeler kendi kendine giriyor. Hollanda'yı birazdan size anlatacağım. Neden? Çünkü ekonomik krize giren ülke para kazandırır. Hedge fonlarını anlatacağım size. Akbaba fonları. Bunlar nedir? Birazdan göreceğiz. Çok fazla böyle ekonomik tabir kullanacağım. Her birini tek tek açıklayacağım. Öyle havalı kelimeler kullanıp ortada bırakmayacağım. Merak etmeyin. Hollanda hastalığı denilen ekonomik bir olay var. Onu da açıklayacağım. Ama biz şunu bilmeliyiz. Bir ülkenin direkt çökmesi hiç kimsenin işine gelmez. Örnek Türkiye. Şimdi Türkiye 1916'da Sykes-Picot anlaşmasıyla paylaşılmıştı. Daha önce size bunu videoda anlattım. Paylaşıldığındaki plana kimse uyamadı. Çünkü Türkiye gibi bir ülkenin çökmesi bize borç veren İtalyan, Fransız ve İngiliz bankaları da zor duruma sokar. Bunları toplamak yine Avrupa Birliği'nin işine düşer. Ayrıca İtalya, Fransa gibi ülkelerin de krize girmesi zincirleme bir reaksiyon oluşturur. Türkiye ilk önce kontrollü olarak belli bir yere kadar zorluk yaşasın, sonra kurtarıcı gelip borç verip para kazansın. Neden? Bir şeyin değeri düşerse, düşükten alırsan yükseldiğinde para kazanırsın. Hedge fonlarında bunu size anlatacağım 5 dakika sonra zaten. Bir ülkeyi krize sokuyorsun, ülkenin hisse senetleri düşüyor. Hazine bonosu diyelim onlara. Ülkenin hazine bonoları yani ülkenin hisse senedi. Düştüğünde ucuza geliyor. Mesela doları bir ülkede istediğin gibi düşürüyorsun, sonra lak çıkartıyorsun, para kazanıyorsun. Tekrar düşürüyorsun. Anlatabildim mi? Hazine bonosunda da aynı şey var. Benim ülkemin ederi bir hazine bonosuyla bellidir. O hazine bonosu Merkez Bankası'nın bastığı bir kağıt. Bu kağıdı ben mesela Almanya'da bir şirkete veriyorum bana yatırım yaptığı zaman. Para yolluyor bana. Almanya'daki o şirket bir yıl sonra geliyor diyor ki o hazine bonosunun karşılığında %15 faiz ver bana. Geri veriyor kağıdı. 100 dolar vermişti, 115 dolar veriyorum. Milyar olarak sayın tabii bunu. Bunu daha önce bir önceki videoda anlattığım için çok uzatmayacağım. Çünkü terimleri orada öğrendik. Ama bazen ülkeler çabuk çöksün istersin. Çabuk çöksün, düşükken git hazine bonolarını al ama IMF ama Ahmet Mehmet üzerinden o hazine bonolarını al 3 para bile etmiyorken sonra yukarıdayken sat. Ülkeyi kurtaracağın tarih zaten belli. Daya borcu, ülke kurtulsun, hazine bonosu zirve yapsın, kârdasın. Garantili kazanç. Doların yarın kaça düşeceğini garanti olarak bilsen, ertesi gün kaça çıkacağını bilsen para kazanmaz mısın? Kazanırsın. İşte bu da öyle. Bir ülke battığında ki o konuya devam edelim. Bazı uygulamalar gelir. IMF geldiği zaman der ki dur seni kurtaracağım ama şu emeklilik yaşını bir yükselt. Millet ne öyle 45'te 50'de falan emekli oluyor. Çabuk emekli olurlarsa emekli maaşını hemen almaya başlarlar. Biz bunları çalıştıralım, haybeye emekli maaşı ödemeyelim. Hatta daya bunlar öldükten sonra zaten emekli maaşını almasalar da olur. Çok akıllıcadır. Emeklilik yaşı yükselir. Asgari maaş düşürülür. Halk bunu sever mi? Sevmez. İçeride huzursuzluk oluşur. Burada en önemli kriter IMF der ki
Şu yabancı yatırımcı firmalarını ben sana getireyim. Bak sıcak para getiriyorum. Hani kriz olmadan önce yabancı yatırımcılar senin ülkenden çıkmıştı ya, şimdi çıkıyor ya Türkiye'den. Dur şimdi sen battın, ben sana yabancı yatırımcı getireceğim. Ama bu yabancı yatırımcılara elektriği suyu 2-3 yıl bedava ver. Vergiden muaf olsun. Arazileri bedava ver. Ben bu paraları onlara destek için zaten sana veriyorum. Ama merak etme, yabancı yatırımcı gelince senin ülkende fabrika kuracak, işsizlik azalacak. Çünkü işsizliği zaten sen yarattın der. Halbuki IMF yaratmıştır krize seni sokup. Ve yabancı yatırımcı ülkene çöker. Hangi yabancı yatırımcı biliyor musun? 2 sene önce daha zor şartlarda bu ülkeye vergi ödeyen, yani bize daha çok para kazandıran, çekip giden adam, ülkeyi batıran adam 2 sene sonra kurtarıcı olarak döner. Ve sen ondan elektrik, su bilmem neyi, her şeyi teşviklersin. Araziyi bile teşviklersin. Dersin ki oh, ülkeye yabancı yatırımcı sıcak para getirdim. Sıcak para dediğin şey yabancı yatırımcının ülkeye para koymasıdır. Bunu da size bir önceki videoda anlatmıştım. Burada önemli olan şey ülkenin ekonomik kontrolünü kaybetmesi. Yani ipleri bırakması. IMF istediği gibi yönetecek seni. Yunanistan 8 sene çekti bunu. Daha yeni kurtuluyor. Yunanistan'ı kurtarmaya gittiler. İpleri eline alıp adamı köle ettiler. Yunanistan'ın kurtarması için Amerika, ABD bilmem ne herkes üstüne çöktü ki Avrupa Birliği'nin kârı oldu burada en çok. Onu da size söyleyeyim Yunanistan'da. Bunu da Yunanistan krizinde göreceğiz en sonunda. Şunu bilin, bütün borcunu kapatman da kimsenin işine gelmez, batman da. Türkiye 1940'lardan sonra, ki 1900 aslında 39, bu Osmanlı'dan kalan borçların kapatılması var. Düğün Ümamiye var. Osmanlı'nın borçlarını tekrardan gelip aslında kapatmak için Osmanlı Bankası'na dönüşen bir sistem kurmuşlardır. Osmanlı'nın bütçesini bazı yabancı ülkeler yönetmiştir. Sen borç içindesin, ben hallederim. Onu da ekonomik krizde size anlatacağım. 5 Nisan 1994, az önce söylediğim olay. Şimdi ekrana bir video gelecek. Bakın Tansu Çiller, çünkü bir ülkeyi eğer IMF kurtarmaya geldiyse, muhteşem IMF, yani kriz yarattıysa ve onu çözmeye çalışıyorsa, bir ülkeyi batırdıysa ağız tadıyla, bir de ona yönetici lazımdır içeriden. O yönetici de böyle kurallara uyacak, istediğin gibi iplerini yönetebileceğin bir, sorun çıkarmayacak birisi olmalıdır. Bunu falanca ülkede, Venezuela'da, Arjantin'de falan görürsünüz. Bizde göremezsiniz, imkansız. Türkiye'de yoktur öyle bir şey. Ama ben öyle aklıma geldiği için bir 5 Nisan 1994'e gideceğim. 5 Nisan 1994'te bir video var, ya bir konuşma var. Şimdi ekrana bir gelsin. Bakın Tansu Çiller nelerin kapatılmasını istiyor. Faiz evleri, iş yerlerini yangın yerine çevirmişti. IMF'ye söz verilmişti. Devlet daha da küçülecek, özelleştirme hızlanacaktı. Bu dönemde 3 banka kapatıldı. TESTAŞ'ın Aydın işletmesi, Haliç Camialtı ve Alaybey tersaneleri ve Et Balık Kurumu'nun bazı kombina ve işletmelerinin faaliyetlerinin durdurulması kararlaştırılmıştır. Özelleştirme imkanının bulunmaması halinde Karabük Demir Çelik işletmelerinin üretimi yıl sonunda durdurulacaktır. İzlediniz, ben hatırlatayım. Enerjiyle ilgili bir kapanma var. Karabük Demir Çelik'in kapanması isteniyor. Et ve Balık Kurumu'nun kapanması isteniyor. Tersaneler, çelik üretmemiz, et üretmemiz vesaire falan filan, bunlara gerek yok. Hatta Karabük Demir Çelik'i satamıyorsak yıl sonunda kapatırız. Daha fazla masraf yapmasın. Senin ihracat yapabileceğin şeyleri ya da halkına et, balık bir şeyler vermeni sağlayacak şeyleri özelleştirmen, yani yabancı şirketlere satman, ki Venezuela'da göreceğiz. Venezuela tersini yapmaya çalışmıştır. Ya yabancı petrol şirketleri ülkemde petrol satmasın, ben satayım demiştir. Yıkmışlardır ülkeyi az sonra. Senin Karabük Demir Çelik gibi ülkeye para getirecek şeyleri ya da sanayi direkt destekleyecek, demir çelik ithalatını engelleyecek şeyleri kapatman cehalettir, kusura bakma. Ve IMF bu fabrikaları kapatınca bize para vermiştir. 644 milyon dolar. Bak milyar demiyorum, milyon dolar. Peki karşılığında ne aldık? Yani bu hükümet bu paraları alıp ne yaptı? O da Türkiye'nin ekonomik kriz videosunda size anlatacağım bir konu. Çünkü dünyayı yönetmek, para verip o parayı bir de harcatmamaktır. Şimdi burada bir duracağım, topa basacağım. Şöyle, Türkiye'nin içinde bulunduğu durum kriz mi? Ekonomik krize doğru gidileceği söyleniyor. Çünkü bunun için bir 100 gün orta vadeli planlar, bir şeyler uygulanıyor. Hükümetimiz elinden geleni yapıyor ülkeyi kurtarmak için. Ama burada kalkıp da şimdi doların yıl sonunda 3 lira 5 lira olacağını beklemek biraz iyi niyetlilik olur. Umarım olur. Ama ben oturup baktığım zaman bir kahve muhabbeti yapsak derim ki benim hani bakışıma göre dolar yıl sonunda 8.2 lira olur. 8.3 lira olur. Bunu hani
atmama gerek yok. Bütün finansçılar söylüyor. Yarın ertesi gün 8.3 olunca vay bu adam işte vatana ihanet etti, o söylediği oldu demeye gerek yok. Dolar yükselir mi? Tabii ki yükselir. Çünkü senin elinde bir dış borç var. Ödeyebileceğin yıl sonunda Kasım'da yaklaşıyor bu. Seçimler Amerika'da yaklaşıyor. Türkiye'de seçimler yaklaşıyor. Bir şeyler olacak, bu belli. Dış borçlarını kapatamazsan borç alacaksın. O borcu ödeyemezsen, ki faizini ödeyemezsen hele ki, durum karışacak. Bunu ekonomik kriz videosunda, özellikle 2001 krizinde çok iyi anlatacağım size. Türkiye defalarca kriz yaşadı. 1929'da başladı Osmanlı'da kalan borçların ödenmesi. 1944-45 İkinci Dünya Savaşı. 1954 var. IMF ile ilk tanışmamız hayırlısıyla. Aslında daha önce de var ama IMF istikrar program veriyor. Diyor ki bunları uygula, kurtarırım seni. 1969, 10 yıl sonra yine IMF Türkiye'de. 10 yıl geçti ki 1969'da IMF geldiğinde işin ilginci bir de darbe oldu. 71. 1978, 10 yılda, hani dedim ya 10 yılda bir seni krize sokar. 1979, 78 krizi aslında, darbe de aynı yıl 80'de geliyor. Kim? Kenan Evren. Kenan Evren kendi başına mı darbe yaptı? Kenan Evren kim ki? Kenan Evren'e darbeyi kim yaptırdıysa bir sonraki hükümeti de o getirdi. Ve o bir sonraki hükümet serbest piyasa, açın, dolar, molar, her şey serbest, ülkenin dönüşü başladı. Birçok insan biraz iyi niyetle bunu ülke o zaman büyümeye başladı der. Maalesef ülkemizin dışa bağımlılığı o yıldan sonra hızla arttı. Dolar bu ülkede defalarca misli arttı. Sıfır atılması sizi aldatmasın. Şimdi buradan sonrasını daha iyi anlayabilmeniz için ülkenin kendi kendine batabilme durumu var mı, onu da bir bilmemiz lazım. Yani her şeyde Rockefeller'lar, Rothschild'lar, IMF, lanet olsun İsrail bilmem ne, bu mantıkla değil. Biraz da bilerek gitmemiz lazım. Bir ekonomik tabir öğreneceğiz. Bu Hollanda hastalığı. Hollanda hastalığı ne demek? 1960'larda Hollanda'nın kuzey denizinde doğal gaz çıkıyor. Doğal kaynaklar çıkıyor. Yani enerji çıkıyor. Hollandalılar da diyor ki o diyor artık yatarak yaşayabiliriz. Ülkedeki iş gücünde o doğal gazın çıkarılmasına odaklıyorlar. Devlet de diyor ki ya zaten denizden para geliyor. Suudi Arabistan gibi. Daya gitsin. Bütün iş gücü oraya gitsin. Ki Hollanda başka tarımdan bilmem neden para kazanabilecekken o tarafa yönelince bir anda Hollanda'nın para birimi de, florin diye yanılmıyorsam, yükseliyor. Çünkü ülkenin refah gücü artıyor. Herkesin eline zenginlik geçiyor. Dış ülkelerde şöyle ilginç bir şey var. Bir ülke para kazandı mı halkına dağıtıyor. Öyle bir enayilik var. Çin bunu yapmaz mesela. Bir önceki videoda size anlattım. Çin'de ülke para kazandıkça parayı alıp Amerika'da yatırır, fon alır. Hiç halkına dağıtmaz. Halk hiç zenginleşmez. Hollanda öyle değil, enayi. Halkı besliyor, halk zenginleşiyor. Halk tembelleşiyor. Aslında Hollanda'nın hatası da buradan geliyor. Şimdi enayiliğe şaka yaptık ama halk tembelleşince, tarımı bilmem ne her şeyi bırakınca hızla ekonomi çökmeye başlıyor. Çünkü ihraç edecek tek şey gaz olmaya başlıyor, enerji olmaya başlıyor. Diğer ülkeler senden aldı almadı, dolar yükseldi bir şey oldu. Senin dış ülkelere satacak başka bir şeyin, peynirin azalınca iç piyasaya ancak yatıyor. Bu da tersine enflasyonu çeviriyor. Bunu anlamadıysanız çok daha ilginç bir şekilde Türkiye üzerinden size hemen anlatayım. Bu arada sırf Hollanda değil. Mesela Şili'de bakır madenleri çok zengin hale gelince bakıyorlar ki sürekli bakır çıkıyor her yerden. Şili de aynı Hollanda hastalığına tutuluyor. Brezilya, etanol, kakao, kahve derken Brezilya'da sırf bunlara odaklanıyor. Yani aslında Hollanda hastalığı bir ülkenin bir iki kaynağa odaklanması, her alanda gelişmemesi. Bir kaynağa odaklandığında da Venezuela'da göreceğiz. Sırf petrole odaklanıyor adamlar. Petrolün bir değeri yükseliyor, bir düşüyor. İran'da bir savaş çıkıyor, gitti. Petrolden sadece para kazanan bir ülke olarak batıyorsun tabii. Şimdi Türkiye'de durum farklı. Türkiye'de tarihin hiçbir döneminde dil gibi petrol falan filan çıkmamıştır. Şehir efsaneleri var. Bizde petrol var. Satsak çıkarmamızı Amerika. Kimse senin bir şeyini engellemiyor. Lozan Mozan daha önce söyledim. Safsata. Çünkü Tayyip Erdoğan'ın da açıklaması var. Cumhurbaşkanımızın. Diyor ki Türkiye'de petrol yok. Öyle bir petrol olsa zaten biz çıkartır satarız. Bizde ne var biliyor musunuz? Yani bizim gibi ülkeler ne çıkartır? Doğal kaynağı nedir? Faiz. Senin Merkez Bankan faizi yükseltir. Senin hazine bonon çok faiz verir. Bir önceki videoda anlattığım için sadece özet geçiyorum. Senin ülkenden 100 lira gelip veren her insana ertesi sene mesela 120 lira geri verirsin. Misal. Bunu bankaların sağlar, Merkez Bankan sağlar. İşte bu da sana yatırımdır. Şimdi bunun karşılığında bir petrol bir şey vermediği için borcun kapanmıyor. Venezuela ya da başka bir ülke şunu yapabiliyor. Dünyadaki herhangi bir ülke.
Al diyor işte benden petrolü, ver parayı, bitti. Helalleştik. Biz öyle değil. Borç alıyoruz. Ertesi sene borcu da ödüyoruz, bir de faizini ödüyoruz. Hollanda akıllanmıştır bu ekonomik krizlerden. Baktı ki ya arkadaşım benim ülkem sürekli batıyor, böyle bir tek şeye odaklanmayayım. Dünyanın en büyük tarım üniversitesini kurmuştur. Biz ne yaptık? Köy enstitülerini kapattık. Adamlar tarımda dünya birinciliğini oynuyor. Avrupa'ya şu an en fazla tarımı en karlı şekilde satan o. Tarım videom var, izlersiniz. Orada size anlatıyorum. Hollanda bizden aldığı şeyi allayıp pullayıp dünyaya 10 katına nasıl satıyor. Türkiye Hollanda'ya mal sattı diye mutlu oluyor tarım ürünü. Hollanda onu bir süslüyor püslüyor, hop satıyor 10 katına, mis. Neyse, bu tarım videosunu çok merak ederseniz izlersiniz. Şimdi Türkiye'deki durum şu: Türkiye para satıyor. Daha doğrusu faiz veriyor. Karlı yatırım ortaklığı sunuyor sana veya karlı para sunuyor. Bu sırada da Türkiye'ye hızla para giriyor. Yani ben sana çıkıp desem ki bana 100 lira getir ama bana güveniyorsun. 100 lira getir, sana 200 lira olarak geri vereceğim 10 gün sonra, 1 ay sonra, 6 ay sonra, 45 gün sonra. Türkiye en krize girdiği dönemde 45 günde borç vermiştir, almıştır düşün. Sen demez misin ya Haluk Hoca güvenilir adam, 100 lira vereyim 45 gün sonra 200 lira mı alayım, oh mis, %100 harika. İşte ben o parayı senden hızlıca aldım, ne oldum, zenginleştim, piyasadan paraları topladım mı? Yani ülke olarak sana bolca para girdi mi kısa vadede bu şekilde? Oh diyorsun ya bu sene rahatım, seneye Allah büyük, borcu öderiz bir şekilde. Türkiye'de böyle yapmıştır. Hızla para toplamıştır, harika. O dönemde de işin ilginci, bu son 5 yıllık dönemde Amerika düşük faiz veriyordu. Sıfır faiz veriyor. Amerika diyor ki ben artık, çünkü Çin'den zaten yeterince para geliyor Amerika'ya. En büyük fonu bir önceki videoda anlattım, Çin alıyor. Amerika'dan sürekli aldığı için Çin de diyor ki faizi yükseltmesem de o Çin her türlü bana parasını yollamak zorunda. Nasılsa daha güvenilir ülke yok. Amerika rekabet etmeyince Türkiye koşturuyor yüksek faiz. Ne oluyor? O paraları ödemenin günü geliyor. Millet diyor ki ya o paraları ne yaptın? Normalde senin ne demen lazım? Ülkenin batmaması için. Ben o paralarla fabrika yaptım, tarıma yatırdım, 10 katı işlettim, yurt dışına sattım, kazandım, al paran, bu da faizi, geriye de bana kaldı. Bunu diyemeyince ne oluyor? Diyor ki diyor sen borcunu ödeyemiyorsun. O zaman diyor ilk önce şu borcunu ödemek için sana bir borç vereyim, ister misin daha yüksek faizle? Çünkü sana sıcak para girerken zamanında sen zengin gözükürken halkına diyorsun ki bende para çok, biz zenginiz, rahat olun. Ülkede zaten herkese para dağıtabiliyorsun. Fonlar yaratabiliyorsun, işte bankalardan kredi dağıtabiliyorsun. O krediler alan esnaf da batınca, bir şey satamayınca, bankaların yeterince güçlü olmayınca bir sene sonra o ekonomik büyüme gözüken şey bir anda düşüşe geçiyor. Senin Türk liran gereksiz yükseliyor bir süre. Çünkü piyasada para bol. Bolca döviz girmiş ülkene. Döviz bolca girince, borç olan döviz, bolca girince ne olur senin ülken? Rahat gözükür. Döviz çok olduğu için piyasada TL artar yalandan. Bir sene sonra, 2 yıl sonra o TL birden düşmeye başlar. Çünkü millet IMF'ye sen mecbur ol diye ülkenden çekilmeye başlar. Herkes faiziyle parasını kazancını alır, mis basar gider İngiltere'ye yatırır, Amerika'ya yatırır. Şimdi öyle oluyor. Şimdi büyüme seni aldatmamalı. Ben ekonomide şu kadar büyüdüm dediğin zaman şunu sorarlar. Peki istihdam sağladın mı? Yani senin aç insanların bir yerde işe girip evine para götürdü mü? Büyüme budur. Senin işsizliğin artıyorsa ülke ekonomisinin büyümüş gözükmesi hiçbir işe yaramaz. Çünkü 1-2 sene sonra işsizlik sebebiyle zaten kimse bir şey satın alamayacağı için Türk lirası tekrardan değer kaybeder. Şunu bilin, 3 ülke önemli. Birincisi Venezuela, ikincisi Arjantin, üçüncüsü Yunanistan. Biz bunlardan yakın zamanda ders alabiliriz. Halen krizde bu ülkeler. Yunanistan ucundan yırttı gibi. Arjantin ne yaptı? Birazdan anlatacağım ama Arjantin battıktan sonra dedi ki ya ben ödemiyorum borcumun %75'ini, kusura bakma. Venezuela öyle yapamadı. Venezuela çok ilginç bir ülke. OPEC, yani uluslararası petrolü yöneten ülkelerin birliği kurulduğunda Venezuela 1 numarada. Dünyadaki en büyük petrol rezervine sahip herif. Ve kanıtlanmış petrol rezervi. Yani değil ya vardır bu ülkenin altında petrol değil. Ama kanıtlanmış, uluslararası ölçümler yapılmış. Ve bu kadar zengin Venezuela ne yapıyor? Petrol çıkmaya başlayınca rahatlıyor. Diyor ki ya Hollanda hastalığını anlattım ya size, işte bu. Petrolden diyor ben zaten para kazanıyorum. Venezuela'yı kuran insan 1821 Simon Bolivar. Ve Bolivar ülkeye çok değerli yasalar getiriyor bu ülkenin korunması için. Ama Bolivar öldükten sonra yerine geçen başkanlar bir süre sonra Amerika ile Rusya arasında kalmaya başlıyor. Çünkü Küba krizi oluyor.
Küba Rusya'yı tercih ediyor Amerika yerine. Fidel Castro daha önce anlatmıştım. Ve Venezuela bir süre sonra Amerika'ya ters gitmeye başlıyor. Çeşitli sebeplerle. Sırf Amerika'ya değil Avrupa'ya da. Şimdi ama önemli olan Amerika. Niye? Burada dünyayı kim yönetiyor sorusuna geri dönüyoruz. Venezuela gibi bir yerde bu kadar petrol var ya, dünyanın en büyük petrol rezervini bırakır mı Rockefeller Standard Oil başka ülkelere? Petrol dendiği zaman Rockefeller Foundation yani David Rockefeller, Rockefeller ailesi bir numaradır. Dünyadaki petrol işini onlar yönetir. Exxon Mobil'i onlar yönetir. İşin içerisinde daha önce anlattım size, ailelerde tekrar anlatacağım. BP, Shell falan gidiyor, Rothschild'lar da giriyor. O petrolü Amerika Venezuela'ya yedirmez. Hemen dibindeki ülke Venezuela'nın yıllara göre şu an petrol çıkarmasını görüyorsunuz. Dikkat edin, diğer 4 ülke, Irak'ı, İran'ı, Suudi Arabistan'ı vesairesi petrol zengini ama petrol çıkarmaya da devam ediyorlar. Artış var. Venezuela'da ise maalesef petrolde bir artış yok, düşüş var. Acaba Venezuela, hemen Küba'dan bir çizgi çekiyorum. Dibinde Amerika'nın. Amerika buradaki üretimi niye yavaşlatıyor? Aslında burada Hugo Chavez devreye giriyor. Öldü gitti ama mevcut yönetimi, ülkede olan yönetimi yıkıyor, darbe yapıyor olmuyor. Sonra güya seçimle geliyor, o seçim de şaibeli. Ve Hugo Chavez hızla ülkeyi uçuruma götürüyor. Nasıl götürüyor biliyor musunuz? Çok basit bir şey yapıyor. Popülist denen yatırımlar vardır. Popülist nedir biliyor musunuz? Açıklayayım. Dersin ki ya ben bu halkın hoşuna gidecek bazı eserler yapayım, yatırımlar yapayım. Bir saçma sapan bir proje üreteyim. O projeye deli gibi para gitsin. Ama bittiğinde acayip bir şey olacak. Hiç gereği yokken bir yatırım daha yapayım. O yatırım da çok gerekli. Bundan 3-4 tane var, 4-5 tane daha olsun. Bu ülkeye şart. Hugo Chavez bunu yapıyor. Ama bir yandan bunun kulağını kim tutuyorsa çok akıllı bir adam diyor ki bana düşman gibi gözük diyor. Güya düşman falanca ülkeye. Ve bana da bir yandan salla. Hugo Chavez çok akıllı bir insan değil maalesef. Bir yandan ülkedeki yerli petrol firmalarını destekliyor. Ülkeden Shell gibi firmaları atıyor. Ki bunun sonradan başına bela açıyor. Bir önceki başkan da bunu denemişti. Shell firmasının CEO'sunun bir açıklamasını izledim ben belgeselde. Diyor ki ya biz en azından öldürmeyecek kadar sömürüyorduk. Şimdi tamamen battı. İyi mi oldu? Ve kendi petrolünü kendi yönetecek, kendi dünyaya satacak sanıyorken maalesef öyle olmuyor. Engelleniyor, ambargolar geliyor. Çıkaracağı petrol gücü kalmıyor. Halk sadece petrol çıkarmaya yıllarca odaklanmış ya, tarım marım hiçbir şey yok. Dünyada buna satmamaya başlıyor mu? Koyuyor mu ambargoyu? Sana domates, salatalık, ilaç gelmezse özellikle ilaç ve yüksek teknoloji senin ülkenin hiçbir şey çıkaramaz. O petrol kuyuları, o rafinerilerin yedek parçalarını sen üretemiyorsan makinalarla ve makine üretemiyorsan bu fabrikalar sende yoksa ki yok, yıllarca yabancılar işletmiş, hazır getirmiş sana. Nasıl ki Türkiye devrim arabasından sonra araba üretmeyi durdurmuş, nasıl olsa bize Avrupa veriyor, Amerika veriyor diye işte Venezuela'da hızla çökmeye başlıyor. Hiçbir şey üretemeyen Venezuela'nın para birimi, Simon Bolivar'ın soyadından oluşan para birimi külçe külçe kullanılıyor. Yani bir valiz para verip karşında tavuk et alabiliyorsun. Daha önceki videoda göstermiştim. Şimdi ekranda bir şeyler görüyorsun. Şimdi Venezuela batınca bazı ülkeler yardıma koşuyor. Çin geliyor. Çin çok akıllı. IMF'nin yaptıklarına karşı kendisini oyun dışında bıraktırmıyor. Yani Amerika ve Avrupa'nın cinliğine karşı Çin de çalışıyor. Çin diyor ki ya diyor Venezuela ben sana ateşleyeyim diyor bir 2007 yılı. Bir 50 milyar dolar ateşleyeyim sana. Bende hazır var. Al borç al verirsin sonra. Çin bunun yarısını alabiliyor. Venezuela krizde ya. Çin diyor ki dert etme paşam diyor. Beni ülkendeki en büyük diyor petrol firması yap yeter. Ben ülkende petrol satayım. Ve CNPC diye bir şirketle giriyor Venezuela'ya. Petrolü o yönetmeye başlıyor. Amerika'nın ve Rusya'nın bir ülke üzerinde anlaşması genelde zordur ama danışıklı dövüş yaparlar. Rusya 11 milyar dolarlık silah satıyor Venezuela'da iç savaş çıkartıp. 11 milyar dolar. Ne güzel para değil mi? Ama yetmiyor. Hani yerli petrol şirketi kurmuşlardı ya, PSVDA diye bir şirket kuruyor. Yani biz de düşünün Türk Petrol Ofisi gibi. Amerika ve Rusya bu şirkete çöküyorlar. Bu arada tabii ki Chavez halk isyan etmesin diye elinden geleni yapıyor. Diyor ki işte pazar yerleri kuruyor. Bu pazarda dışarıda olanların yarı fiyatına ama zaten oradaki Migros gibi marketler, çeşitli marketler her şey 10 katı fiyatında. Bu pazarlarda her şeyi 5 katı fiyatına satıyor. Halk diyor ki o diyor yarı fiyatına alıyoruz çok mutluyuz diyor. Şimdi ekrana size bir konuşma getireceğim. Pazar yerinde röportaj yapmış İngilizler. Çok komik. Bakın ne diyor adam.
Cumhurbaşkanı Chavez'in talimatıyla kurulan sosyalist pazarlardan biri burası. Fiyatlar düşük çünkü petrol gelirlerinin bir bölümü buraya teşvik olarak aktarılıyor. Süt, margarin, un ve ton balığı alıyorum diyor Omar Garcia. Dükkanların yarı fiyatına diye de ekliyor. Peki oyunu Hugo Chavez'e mi veriyor? Evet, muhalefet hükümetin diktatörlük gibi olduğunu söylüyor. Eğer öyleyse diktatörüm çok yaşa. Çünkü halka yardım ediyor. Omar ve karısı Maria Alejandra kıt kanaat geçiniyor. Omar işten çıkarılmış, Dolayısıyla gördüğünüz gibi ülkede herkes başındakinden memnun olur. Bu tabii eski bir video. Şimdi Chavez öldü, yerine yeni birisi geldi. Aynı şekilde devam ediyor ülke. Arjantin. Geldik Arjantin'e. Arjantin'de olay çok daha eğlenceli. Hedge fonlarını anlatmam lazım size. Hedge fonu, NML Capital Paul Singer denilen bir adamın dehasıyla büyümüş bir iştir. Bu iş nasıl bir iş biliyor musunuz? Bir ülke battı mı, zor durumda mı? O ülkeye para mı lazım? Akbaba fonları denilen bir şey gelir. Bunun mantığı şudur. Dünyada ballı bir iş vardır. Çok güzel bir iştir. Mesela bir ülkenin diyelim ki petrolü çıkartılacak. Bu önceden bir fiyat biçilir. Millete bunu 100 liraya duyuralım. Ama daha önce özel davet edilen firmalar ve kurumlar gelip yatırımcılar, baba isimler bir araya gelir 10 liraya o işi alır. Sonra 100 liraya satarlar. Hedge fonu çok kabaca, özür dilerim ama budur. Daha teknik anlatımım var. Hedge fonu senin ülken sıkıştığında, bir ülkenin başı derde girdiğinde senin gelip hisseleri her şeyi ucuzdan kapatır, sonra onu çıkartıp satar. Türkiye'de hiç böyle ucuza satılan şirket hatırlamıyorum ben. Belki siz hatırlarsınız. Türkiye'de olmamıştır ama dış ülkelerde çok olmuştur bu. Böyle Yunanistan'da falan hazır krizdeyken bazı şirketler, çok kar eden şirketler 3'e 5'e satılıp çökülmüştür üstüne. Sonra yap işlet devret falan filan, oh mis gibi para kazanılmıştır. Hedge fonları kısa sürede milyarlar kazanmayı sağlar. Hedge fonu nasıl? Biraz daha açacağım size. Akbaba fonları. Paul Singer ne yapıyor onu bilin. Şimdi bir ülke battığı zaman borçlarını ödeyemez. Basit. Arjantin battı. Dedi ki benim borcum var ama hangi ülkelere, hangi bankalar? Biz de bankalardan borç alıyoruz Avrupa'da değil mi? Bu ülkelere borcumu ödeyemeyeceğim dedi Arjantin. Ama ancak 1/4'ünü ödeyebilirim. 3'ünü ödemiyorum. Res çektim. Tamam diyor bankalar, ne yapalım? Biz 1/4'üne de razıyız. Buna bir plan üret, bari öyle öde. Tamam diyorlar. Ama bazı bankalar, hedge fonları geliyor, bu alınamayacak 3 var ya, aslında çek senet mafyası gibi. Diyor ki siz o borcu diyor bana ucuzdan satsanıza, nasıl olsa vazgeçtiniz. Ver bana ucuzdan diyor %75'i. Bankalar diyor ki zaten alamayacağım. Aslında demiyorlar. Danışıklı dövüş. Maksat o alamayacağım denilen paranın söke söke kursaktan çıkarılması. Hedge fonları gelip bu riskle ödenemeyecek borcu devralıyorlar. Para verip. Sonra gidiyorlar Amerika'da dava açıyorlar. Çeşitli ülkeler uluslararası dava açıyorlar. Davaları kazanıyorlar ve uzun vadeli olarak o ülkeye çöküyorlar ve paralarını mutlaka alıyorlar. İşte bu hedge. Bir ülke böyle batar. Arjantin'deki sorun da bu. Arjantin'deki delik o kadar büyük ki içine ne kadar para koyarsanız koyun bitmiyor. IMF'den 25 milyar dolar artı para alıp duruyorlar. Bu paralar da ömürleri boyunca bu şekilde gidecek. IMF Arjantin'e en son 50 milyar dolar dedi. Veririm dedi ama 3 yıl dedi benim planımı uygulayacaksın. Arjantin pesosu dolara karşı tuvalet kağıdına döndü, düşünün. Bankaları en son %40, %50 faizle borç toplamaya çalışıyordu. Bir banka %40 faiz verdiğinde normalde ne yaparsın? Ya kapış, 100 lira vereceğim, seneye 140 lira alacağım. Kimse güvenmiyor ki Arjantin'e. Paul Singer denilen adam Arjantin'de vardı, Yunanistan'da da vardı. Yunanistan o kadar ilginç bir ülke ki o da 2015'te IMF'den ve Avrupa'dan 50 milyar dolar aldı. Ne tesadüf değil mi? Yunanistan'ın krize girmesi de biraz daha farklı. Yunan halkı çok tembeldir. İlginç bir halktır. Yani dükkanını bile zor açar. Yunan halkının bir de şu olayı vardır. Çok ülkeleri için deli gibi ölmezler. Biraz vergi kaçırırlar. Vergi kaçırma Türkiye'de hiç göremeyeceğiniz bir şey ama Yunanistan'da vardır. Çok ilginç anlatımlar var. Şimdi internette de gördüm. Havuzlu villanın mesela vergisi yüksek diye havuzları evin içine yapıyorlarmış. Düşünün, vergi ödememek için. Yani ülkesinden vergi kaçırabileceği her şekilde kaçırmış adamlar. O kadar ki bak çok basit bir mantıkla anlatacağım. Yunanistan'da toplu ulaşım hizmetinin verilmesi 800 milyon euroya mı ne 800 milyona mal oluyor. Öyle düşünün. Halktan toplanan para 176 milyon.
Çünkü halkta kimse denetim yapmıyor. Denetim yapmadıkları için de kimse akbil basmıyor. Ya da bir de turnikeler geçiş açık. Almanya'ya da gittiğinizde açıktır. Bir turnikeden geçmezsiniz. Direkt geçip binersiniz. İyi niyettir. Yunan halkı kendini taşıyacak metroya bile para ödemiyor. Oradan bile kaçırıyor, çalıyor. Ve ne oluyor? Sonunda Yunanistan çöküşe gidiyor. Ama sırf bu yüzden değil. Yunan hükümeti de çok har vurup harman savuruyor. Sonra Çipras geldi falan. Çipras da yapamadı. Dedi ki ben dedi ülkeyi kurtarırım, arabaları satalım, her şeyi satalım. Neden? Çünkü Almanya Yunanistan'ın kendince kurtulmasını istemedi. Şu IMF'den biraz borç al, bir 50 milyar dolar. AB gelsin, EMB gelsin. Ne oldu biliyor musunuz? 289 milyar euro aldılar 3 pakette. O borcu ödemeleri 8 yıl sürdü. 8 yıldır IMF üstlerine çökmüş durumda. Yani bir ülke battığında IMF senin üstüne çöker. IMF ne derse onu yapacaksın. Bu arada Avrupa Birliği ve IMF'yi hadi geçtim de Avrupa Birliği sana o parayı nasıl belirliyor biliyor musun? Diyor ki fazla veren ülkeler var diyor. Onlar diyor bir fona koysun. Alman Merkez Bankası da Bundesbank da bu işin içerisine girsin ve bu para geldi ya sonra da bunu geri alayım senden faiziyle. Avrupa İstikrar Mekanizması diyorlar buna ESM. Ama işin ilginci Yunanistan krizinden 3 milyar dolar ama işin ilginci Yunanistan krizinden Almanya dolaylı olarak 3 milyar euro kazandı 2.9. Gördüğünüz gibi kimse kimseye öylesine iyilik yapmıyor. Avrupa yani Avrupa Birliği demeyeceğim Almanya Merkel daha doğrusu çok akıllı bir kadın. Yunanistan'ın batmasına izin vermedi. Yunanistan'ın batması işine gelmezdi ama krizde sürünmesi, IMF'nin elinde sürünmesi işine gelirdi. Yunanistan batsaydı Euro bölgesinden çıkacaktı. Brexit gibi Grexit de vardı. Yunanistan da çıkmaya çalışıyordu. Avrupa Birliği'nin dağılmasına izin vermiyor. Durun biz bir aileyiz diyor. Hepiniz ışıklarda çalışın bana para getirin. Ama herhangi biriniz ölmeyin sakın. Benim için çalışın. Dolayısıyla olay bu. Şimdi dünyayı yönetmek için krize neden ihtiyaç var anladınız mı? Özellikle petrol çıkan ülkelerde Rockefeller'lar ki IMF'nin kuruluşunda size anlatacağım. IMF'yi kuran ailelerden bir tanesi Rockefeller, Rothschild'lar, Morgan'lar var, Walton'lar var, var oğlu var. Bunların hepsini size anlatacağım. IMF ve Dünya Bankası bir toplantıda kuruldu ya. Kim kurdu, niye kurdu göreceksiniz. Dolayısıyla bir ülkede kriz her zaman olur. Bunu da birisi yönetir ve ondan para kazanır. Bir ülkeyi sürekli böyle sinüs dalgası gibi tutacaksın. O ülke krize girecek, çıkacak. Halkı mutlu olacak, tekrar çıkacak. Sürekli krizde olursa ölür. Bana ölen adam lazım değil. Sürekli çıkarsa kendi başına kendine yeten bir ülke olur. Allah korusun fabrikalar kurar. Ondan sonra yurt dışına mal satar, ihracatı falan. Olmaz. Bir dünyaya bir Çin, bir Amerika, işte bir İngiltere, Fransa, Almanya yeter. Geri kalan sürekli sallansın. Ondan al, buna ver. Bundan al, oraya kriz çıkar. Dünyada krizi yönetmek o kadar kolay değil. Herkes bir araya gelip oturup konuşacak ki kimin batıp kimin çıkacağına karar veresin. Dünyayı Yönetme serisinin 2. videosu. Umarım keyifli gidiyoruzdur. Daha güzel şeyler göreceğiz. Bir sonraki videoda görüşürüz.